Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Aslı Hanımcığım merhaba. Ben Deniz Nevin. Programınıza başvuruyorum. Ne olur bana oğlumu bulun. Kerim'im 2 bayramdır bana gelemiyor, telefon açmıyor. Nedendir, niçindir bilmiyorum. Ona doya doya sarılmak, gelinime de sarılmak istiyorum. Onları bulmak için sizden yardım rica ediyorum. Bu yaşlı kadına bu konuda destek olacağınıza eminim. Bana oğlumu bulun, bizi kavuşturun. Elimi öpsünler, sarılalım, hasret giderelim. Aslanım, beni duyun, müracaatıma cevap verin. Lütfen. Unutmamak gerekir ki ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Ve herkes omuzlarında küslüğü taşıyacak kadar güçlü değildir. Oğlum Kerim yaklaşık 2 bayramdır hiç ne arıyor ne soruyor. Gelinimle birlikte onlardan bir hayır haber almak istiyorum. Sanki oğlum benden kaçtı gibi aslanımcığım. İnsan evladı o kadar sıkıntılarla büyütüyor, ediyor, anasına böyle yapar mı evladım? Kaynanalık ödülü Oscar'ı olsa onu alır yani, net alır. Aile içi anlaşmazlıklar huzur kaçıran ve mutlaka çözülmesi gereken konulardan biridir. Hele ki söz konusu gözü yaşlı bir anne ise. Unutmamak gerekir ki ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Ve herkes omuzlarında küslüğü taşıyacak kadar güçlü değildir. Gelin şimdi sizleri hem evladıyla hem de geliniyle görüşmek isteyen bir anneyle tanıştırayım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız Aslı kızım? Ben de iyiyim, sağ olun. Maşallah. Biraz hikayenizi biliyorum. Geliş sebebinizi biliyorum, başvurma nedeninizi. Ama izleyicilerimizin de duyması için programımıza neden başvurdunuz? Kimden bir şans istiyorsunuz? Aslanım kızım, ben oğlumu ve gelinimi bulmak için bir çaba içindeyim. Onun için size müracaatta bulundum. Oğlum Kerim yaklaşık 2 bayramdır hiç ne arıyor ne soruyor. Gelinimle birlikte onlardan bir hayır haber almak istiyorum. Çok özledim. Ne olur onları bana bulur musunuz? Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız, biliyorsunuz. Zaten sizin programımıza başvurduğunuz günden beri de ekip arkadaşlarım bununla ilgili çalışıyorlar. Ama ben şunu merak ediyorum, ne oldu da gelininizle ve oğlunuzla görüşememeye başladınız? Hani 2 yıl uzun bir zaman. Sanki oğlum benden kaçtı gibi aslanımcığım. Neden? Gelinimle beraber bir iş buldu oğlum. İstanbul'dan teklif aldı. Ben oğlum git bir dene istersen dedim. Nerede yaşıyorsunuz normalde? Antep'te yaşıyorum. Antep'te yaşıyorsunuz. Antep'in bir ilçesindeyim şu anda. Hı hı. Sen dedim bir git dene istersen dedim. Ama bir baktım aniden gelinimle beraber ikisi taşınma kararı aldılar. İstanbul'a gidiverdiler evladım. Tamam, oraya yerleştiler iş için. Orada yaşamaya başladılar. Evet Sizi evladım. gittikten sonra hiç aramadılar mı? Kötü mü ayrıldınız? Hani kötü ayrılmışlığımız yok ama bayramda falan oğlum önceleri telefon açardı, gelmezdi. Öyle soğuk soğuk konuşur, bir bayramımı kutlardı. Ama son 2 bayramdır yani hazırladığım tatlılar kaldı. Onları komşulara dağıttım. Gözüm böyle pencerede hep oğlum gelecek diye bakıyorum. Siz arıyor musunuz onu? Ben arıyorum ama telefonlarıma çıkmıyor Aslı kızım. O sizi 6 ay önce en son aradı. Evet, Konuştunuz, bir daha da hiç aramadı. yok telefonlara çıkmıyor. Gelininizi arıyor musunuz? Gelinimi de hani arayayım dedim ama dünürlere de söyledim. Sen onların işlerine karışma dediler çocuğum. Onun için çok gelini de rahatsız etmek istemedim. Hani haber alamadım.
Onların sağlığından da endişeliyim. Başlarına bir şey geldi diye mi korkuyorsun? Yani hiç haber alamayınca, telefonlara da çıkmayınca acaba olabilir mi öyle bir şey diye de üzüntü içindeyim bir anne olarak. Anladım. Peki evli misiniz? Amcanız sizlere ömür. Seneler önce ani bir kalp krizinden vefat etti. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Ben de işte eşimin bana bıraktığı evde oturuyordum Tek başınıza mı öncelikle. yaşıyorsunuz? Yok, bir de kızım var. Ha, o kaç yaşında? O da işte oğlundan aşağı yukarı biraz büyük. Hı hı. Bize sıra vardır aslında evlenirken önce ablasının evlenmesi lazımdı ama Evlenmedi mi? o evlenmedi. Oğlum da evde kalacak diye çok korktum. Hı hı. Böyle apar topar birdenbire onu da evlendirivermiştik Siz yani. kızınızla yaşıyorsunuz şu anda. Evet evladım. Peki o kardeşiyle görüşüyor mu? Görüşseydi benim haberim olurdu. Onların da iletişimi Yok. 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 Peki oğlunuz evliyken Gaziantep'te beraber mi yaşıyordunuz? Daha önce biz merkezde yaşıyorduk Antep'te. Daha sonrasında eşimin vefatından sonra ilçeye taşındık. Orada daha rahat yaşıyoruz. Geçinmesi daha kolay diye. Ama gelinim merkezde kalabalık yerde yaşamaya alıştığı için belki küçük yerde sıkılmış olabilir. Hani günahını almayayım. Belki gelinim de ayrılmak, İstanbul'a gitmek istemiş olabilir. Peki gelininizle böyle aranızda hani küçük sürtüşmeler, ne bileyim anlaşmazlıklar hani oluyor muydu? Bir problem var mıydı? Yani öyle problem demeyelim de kızım. Gelin kayınvalide problemi. Öyle demeyelim de hani anneleri kıyamamış, kardeşleri iş yapmış, ev işi yapmayı pek bilmezdi bizim gelin. Ondan sonra ara sıra böyle iş yaparken çok su harcar. Benim bir maaşım ne ki hani emekli maaşıyla geçiniyoruz. Ben de bazen suyu az kullan kızım derdim ya da bir banyoya girer. Saatlerce böyle su şakır şakır akardı. Kızar mıydınız? Hani böyle şeyleri söylediğim için belki gücenmiş olabilir diye. Peki çalışmıyor muydu gelininiz? Yok hiç çalışmadım. Oğlunuz? Oğlum çalışıyor. Kendine ait iş yeri var. Hı. Babasının vefatından sonra kalan biraz para pul bir şeyler vardı. Oğluma bir atölye açtım. Marangoz atölyesi. Orada bir şeyler yapıyordu. Hı hı. Yani işi de iyiydi ama bilmiyorum evladım. Hı hı. Peki gelin sizin oğlanla nasıl tanıştı eşiyle? Ben şimdi çok sıkıştırdım ya oğlum. Evde kalacaksın artık benim yaşım geçiyor. Evlenmesini siz istediniz. Senin mürüvvetini bir an önce Görelim. göreyim falan deyince bunlar daha önceden liseli zamanlarında tanışıyorlarmış. Sanırsam aşıklarmış. Sonra bir şeyler olmuş aralarında. Tatsızlık olmuş, ayrılmışlar. Ben bunu sıkıştırınca sen evlensene oğlum, evlensene. Bir yerde tesadüfen karşılaşmışlar. Öyle arkadaşlıkları ilerlemiş. Ben istedim ki görücü usulü olsun. Daha köklü bir evlilik olur. Daha sağlam bir evlilik olur. Ama şimdiki gençler nerede? İlla kendi istediğinden evleneceğim diye. İşte o kızımızla Sizin kafanızda evlendim. başka biri mi vardı evlilik için? Hani ben görücü usulü olsun diyordum. Biz öyle gördük evladım. Yani amcanla da Ama şimdi yeni öyleyim. nesil öyle değil ya hani. Ama Bakın lise aşkıyla evlenmiş oldunuz hani. Ama biz mutluyduk. Amcan bir gün beni kırmadı, mağdur etmedi. Hani bizim annelerimiz eskiden hep görücü usulü evlenmişler. Kim kime denktir, huyu suyu nasıl birbirine Peki yakındır. kızınız görücü usulüyle evlense ne dersiniz? Nerede İstiyor kızım? musunuz? Kızım da birinden evlenecek ama Kimle? hani pek tavsiye etmiyorum ama ne yapayım? Siz istemiyor musunuz o kişiyle evlenmesini? Yok. Yani Nişanlı mı kızınız? gibi tanıştırmaya getirdi. Hı. Neymiş o internette bir şeyleri mi tanıtıyormuş ne? Elinde cep telefonu bütün gün akşamdan sabaha Influencer telefonda. deniyor onlara. Hani Öyleymiş. ürün tanıtan, satış Evet. yapan oradan. Evet öyle bir şeymiş. Ama çocuk bir geldi aslanımcı. Nasıl biri? Nerede büyüklerine hürmet, saygı, attı bacak üstüne. Aldı kahvesini höpürdete höpürdete. Elinde telefon. Kayınvalideye mi gelmiş? Hürmet mi gösterecek? Nerede? İnanır mısın? Geldiğinde elimi bile öpmedi.
Neymiş efendim? Etrafta grip varmış. Bulaşıcı olmasın diye şöyle bir uzaktan selam verdi, oturdu koltuğuna. Sizin Yani. gelenek göreneklerinize çok uygun bir damat değil anladığım Yani, kadarıyla. evet. Hayalinizdeki kişi değil. Evet, evet. Kızım da nereden bulmuş? İnternetten mi buldu? Anlayamadım ben onu. Bana dedi, anne dedi, ver telefonunu da dedi, seni de dedi takip edelim damadı. Sayısı artsın bak öyle para kazanıyor dedi. Ha. İzletti de ben bir şey anlamadım. Ne izletti? Hani damadın ne iş yaptığı ile ilgili videolar üretiyormuş galiba. Onu izletti. Öyle bir baktım anlamadım bir şey yani. Onlar mutluysa aslında bazen de öyle düşünmek gerekiyor. Kızınız mutluysa, iyi bir evlilikleri olacaksa değil mi? Bilmiyorum ki evladım. Hani adam bir şeyleri tanıtıyormuş. Bir kutu açtı. Siz mesleğinden mi çok böyle rahatsız oldunuz? Yani anlamadım ne iş yaptığını Elle anlamadım. tutulur bir iş değilmiş gibi geldi Gibi. size. Gelecek vaat etmiyor Gelecek vaat gibi. etmiyor. Sağlam değil. Hı hı. Karakteri de gördüğüm kadarıyla uzaktan böyle havai bir tip. Hmm. Yani görgü bir şey bilmiyor. Bundan baba olmaz, koca olmaz mı dediniz ana yüreğiyle? Hani gelişmiş gördüğümüz gelenek göreneklerimizdeki damat tipine hiç uymuyor maalesef. Kızınıza söylediniz mi? İstemiyorum diye. Kızıma söylesem ne ki beni dinler mi? Hmm. Bütün gün telefonda vıt vıt konuşuyorlar. Neymiş efendim? Satış yapıyormuş. Açmış böyle bir kutuyu. Hı. Fare gibi yerlerde dolanan öyle bir süpürge var. Süpürgeymiş. Ben de süpürgeye benzetemedim. Hiç öyle şey olur mu? Her yerlerde geziniyor. Kabloları falan var. Neymiş efendim? Onu tanıtıyormuş. Hı. Yani. Böyle Robot iş mi? süpürge değil mi? Böyle yuvarlak bir şey. Öyleymiş de Hı. böyle iş mi olur Aslı kızım yani? Duydunuz mu böyle bir iş siz? Duydum. İşte influencerlık bu. Kızım bana dedi ki anne sana ünlü bir damat buldum dedi. Ben onu televizyonda falan da görmedim ki ne ünlüsü dedim yani. İşte böyle birisinden böyle tanıştırdı ama daha gelip elimi öpüp de kızı isteyen falan olmadı. Olmadı. Yok. Ailesiyle tanıştınız mı? Yok kızım nerede? Peki gelinin ailesi nasıl? Gelin ailesi nasıl desem ki dünürlerle de pek aram iyi değil biliyor musun? Aa neden? Evlilik zamanında biraz biz tartışmıştık. Oğlumun etine, butuna bir marangoz atölyesi var. Benim bir emeklilik şeyim var. Bizden çok şey istemeye kalktılar. Beyaz eşyaydı, altındı. Yani biz nasıl kalkarız dedik bunun üzerinden. Sonra gençlerin önüne duramayacağını anladılar. Razı geldiler ama 6 ay gençlerimiz evlenemediler biliyor Niye? musun? Beklediler. İşte ailesinin istekleri yerine gelmedi diye. Ne istediler? İşte beyaz eşyanın en iyisi olsun. Yapabildiniz mi onları? Yani bizim öyle bir maddi Gücünüz durumumuz yok ki. Oğlum yapmaya çalışıyor. Marangoz atölyesi var ama onun da geliri belli, giderlerimiz belli. Bu sayede ben dedim ki çocuğum siz dışarıda ev tutmayın. Gelin bizle beraber oturun. Kendinizi toparlayınca ondan sonra başka ev açarsınız. Yok kayınvalide böyle her gün telefonlar açıyor gelinle saatlerce konuşuyorlar. Oğlumun cep telefonu faturalarına parası yeter mi? Ne konuşuyorlar? Ele avuca alınır bir şey de değil. Dizilere o ne yapmış, bu nasıl gülmüş, bu nasıl ölmüş. Böyle anne kız günde 10 kere konuşur mu Aslı evladım? Siz aynı evde yaşıyorsunuz. Evet evladım. Ve gelin ne yaparsa görüyorsunuz. İster istemez aynı ortamı Onun paylaşıyoruz. telefonla konuşmasını kulak misafiri mi oluyordunuz? Orada beraber yaşıyoruz ya evladım. Hani görüyoruz yani. Ondan o kadar muhabbet edemiyorum. Anasından bir muhabbet. Ana kuzusu çıktı bu. Anlamadım. Kocaya mı bakacak? Ana tarafından mı muhabbet edecek? Nasıl bir gelini aldık? Şaştım kaldım Gelin yani. çalışmıyor dediniz değil mi? Yok. Peki hiç aranızda böyle bir tartışma, sürtüşme, kavga oldu mu? Olduğunu sanmıyorum da hani bu böyle ekonomiden dolayı kızım tutumlu ol. O biraz lüksü de sever. Ondan sonra büyük yerde yaşadığı için, ilçede yaşamaya da sıkıldığı için hani ona biraz tutumluluk, ekonomi öğütleri veriyordum. Belki o arada kırılmış gibi de olabilir sanıyorum.
Peki öğüt mü veriyordunuz yoksa karışıyor muydunuz? Hani ben kendimce öğüt derken yani öğretiyordum. Anne evinde öğrenmemiş ki tutumluluğu. Yaşamamış öyle bir şey. Öğretmeye çalışıyordum evladım. Dinliyor muydu sizi? Dinler gibi yapıyordu ama Kendi bildiğinden bildiğini yapıyordu. geri kalmıyordu. Gene aynı tas, aynı hamam. Ne kadar birlikte yaşadınız? Aşağı yukarı 2 yıl galiba yaşadık. Ondan sonra İstanbul'a gittiler. Peki önceden söyledi mi İstanbul'a gideceğiz biz, oraya yerleşeceğiz diye, yoksa hani böyle bir planlı bir şey miydi, yoksa bir gün bir anda bir uyandınız yoklar mıydı? Yok oğlum dedim ya biraz önce hani bir İstanbul'da bir iş var diyordu. Ben ona sen git çalış, alışırsan sonra bakarsın dedim ama bir gün karar değiştirmişler herhalde. Tası tarağı toplayıp gelinle birlikte gitmişler. Siz bir gün bir kalktınız yoklar evde. Gitmişler evet. Hiç haber vermeden. Evet maalesef. İnsan evladı o kadar sıkıntılarla büyütüyor, ediyor, anasına böyle yapar mı evladım? Peki size göre oğlunuzun gidişinde gelinin suçu var mı? Hani günahını almayayım, bir şey de diyemem ama oğlumu biraz dolduruşa gelin Getiriyor getirmiş olabilir yani. Öyle düşünüyorum yani evladım. Songül yapmış olabilir. Peki bir şey soracağım. Siz gelininizi seviyor musunuz? Yani insan geline evlat yarısı gibi bakar ama hani oğlumu çok masraf açıyor diye içten içe kızıyordum evladım. Yani insan olarak seviyordum. İyi bir Peki insan. oğlunuzla anlaşabiliyor muydu gelin? Evet onların araları iyiydi. Onlar mutluydu. Evet. İyiydiler ama işte böyle anne olmak zor evladım. Bağrınıza taş basıyorsunuz ama gene kapıda gözünüz oluyor. Bir kapımı çalsa oğlum gelse diye hasret çekiyorum. Siz anladığım kadarıyla o isteme döneminde, evliliğin ilk aşamasında onların sizden talep ettikleri maddi hani çok şey istediler falan Evet, dediniz ya, evet. en pahalı beyaz eşyalar falan Altın dediniz. istediler. Ha, siz galiba onlara takıldınız. Tabii şimdi altın. Sonradan mı, onlardan o olaylar olduktan sonra mı ısınamadınız acaba geline? Tabii oğluma kıyamadım. Ne istediler ki? Yani beyaz eşya istediler, altın istediler. Hatta kınasını hatırlıyorum da şimdi siz sorunca yani bizim zamanımızda o kadar değildi. Annesi kınayı yaktık. Ben bir tane çeyrek altın koydum. Hı. Annesi diyor ki açma avucunu diyor. Ama açma. o adettendir. Ama ve çeyrek Hepimiz yaptık, avuçlarımızı kapattık. ama Açmadık çeyrek ki daha büyük koydum. takılsın diye. Çeyrek koydum. Yok bir eline bir yarım istedi, öbür eline de yarım. İyi ki yanımda yedek altın vardı da mahcup olmadım. Yani ben kayınvalideme bir tane sarı lira taktıydı. Onu da eşime vermiştim. Sonra düğünde taksın diye o da kayınvalideme verdi. Biz böyle birbirimizi idare ettik, eziyet etmedik, masraf yaptırmadık. Ama bunlar koca 2 tane yarım altını altın avucuna taktınız. aldılar. Yani. Peki onların çeyiz hazırlığı nasıldı? Önce dedim ki bizim eve getirin çeyizi, yok dediler illa çeyiz serilecek. İşte dışarıda Evet, serilecek. adettendir ya hani çeyiz serilir. Ama ben şey vermiştim kayınvalidemden kalma böyle çok klasik güzel dantel vermiştim. Ne onu gördüm, sordum gelinime, dedi ki anneme verdik. Annesine gittiğimde de sordum, nerede dedim danteller. Hiç ses sedaya kullandığını da görmedim. Ne O yapmışlar? Canım danteller kayboldu gitti. Yok oldu. Beğenmediler mi? Çok mu klasik buldular ama inan paraya kıymet verilecek. Yani çok Değerli. kaliteli danteller. Yok öyle göz nuru dantel başka. Peki yani. onların getirdiği çeyizler nasıldı? Onlar böyle en adi bohçayı yapmışlar. Oğlum ona mı layık? Ben de onlar öyle yaptı diye gittim. Ben de basit şeylerden böyle bohça yaptım. Ondan birazcık kırgınlık oldu sanıyorum ama yani çeyiz olayı da biraz problem oldu Aslı kızım. Anladığım kadarıyla hani evet, oğlunuzun gidişi sizi çok üzmüş. Fakat böyle maddi konularda da bir şeyler hissediyorum. Bir kırgınlık hissediyorum. Olmaz mı kızım? Yani düğünde takı biz herkeslere gitmişiz.
O insanlar da bize takı cevabı verecekler. Ha. Bizimkiler yapmaz. Söyledim ben isim yazdınız mı diye. İnanır mısın? Sahte altın çıktı takılarda. Kim ya? Yani sanıyorum kız tarafından gelmiştir onlar ya. Sahte altın mı takmışlar? Evet. Bilerek mi? Sizin taraf yapmaz mı? Yok, bizimkilere söyledim, hepsi isimlerini yazdılar ama belki kuyumcu da kandırmış olabilir, günahı boynuna, ya da bilerek öyle sahte getirilir, isimsiz hem de yani. Kız tarafında mıydı altınlar? Öyle düşünüyorum ben. Yani kız tarafından geldi o sahte altınlar diye düşünüyorum. Böyle şeyler de yaşandı evladım. Peki böyle bir de şey oluyor ya, hani altınlar düğünden sonra kimde kalacak? Kızın mı olacak? Bazen erkek tarafının ailesi alıyor, bazen kız tarafı istiyor. Beraber oturduğumuz için altınlar bizim evde kaldı haliyle. Sıkıştıkça da oğlum ara ara bozdurup ona destek olduk evladım. Anlamadılar onlar ama öyle. O zaman hani altınlar kızındır ya, kız demek ki eşiyle de paylaştı. Yani çok da öyle paracı bir kız değildi. Yok, lüksü çok sever, çok lüks giyinir. Kendi de bozdurup harcar mıydı? Yani görmedim ama yapmıştır herhalde evladım. Harcamayı çok seviyordu. Çalışmadığı için nasıl kazanıldığını da bilmiyor ya. Böyle aklına gelene para harcardı. Ama eşi ona, yani oğlunuz ona bununla ilgili bir uyarıda bulunmuyordu. Karı koca arasında bu bir sorun değildi anladığım kadarıyla. Sizin için bir sorundu. Hani ben büyükleriyim ya. Ondan dolayı bunların gelecekte böyle giderse borçlanırlar, kredi çekerler, sıkıntıya girerler. Hani üzülmesinler diye, ben yoksa kötülük olsun diye bir şey demedim ki. Doğru, haklısınız tabii. Peki çocukları var mı? Torununuz evladım, var mı? ah evladım, hiç o konuya girme yavrum. Niye? Ben bu yaşımda çok istedim güzel bir torun sahibi olayım, kucağıma alayım, seveyim. Değil mi? Hakkım değil mi Tabii benim ki, de? tabii ki sizin de Ama- babaanne olmak hakkınız. Bunlarda tık yok evde. Hiç gürültü patırtı, herhangi bir neşe. Yani ben de böyle arkadaşlar arasında bazen dedim, bizim gelin acaba kısır mı? Niye çocuk yapmıyor bunlar diye öyle bir konuştum. Hemen de böyle olur zaten. Belki hani daha hazır değillerdir. Niye hemen hastalığa ya da işte yetersiz hissettirdiniz kızcağızı? Ama benim ne kadar ömrüm var evladım, yani bir torun sevmeyeyim mi ben de? Ama tabii burada öncelik annenin babanın hazır olması, değil mi? Hani biz eskilerde o kadar düşünmezdik ki, evlenince hemen derlerdi ne zaman çocuk var? Çocuk var mı? Biz de o gelenekten geldik evladım. Nevin teyze, sizde böyle küçük bir kayınvalide damarı hissettim. Yapıyor muydunuz gelinize kayınvalidelik? Ay deme öyle kızım Ha? ya. İyilik olsun diye, hani kötülük olsun diye değil de. Ha, Ama yani oluyordu bir şeyler ufak tefek yani. tatsızlıklar oluyordu ufak tefek. Hani bence tatsızlık değil ama yorumlanabileceği tatsızlık olarak algılanmış, kırılmış olunabilir yani. Anladım, peki. Peki şimdi siz Gaziantep'te yaşıyorsunuz. Antep'in bir ilçesinde yaşıyorum. Peki Evet. kızınız da size eşlik etti mi gelirken buraya? O Yok. Antep'te kaldı mı? Ay o konuyu hiç açma kızım ya. Neden? Yani kızım evlenince o damatla bizim evde kalacaklarmış. Bir de benim istediğim, kullandığım odayı da kendine yatak odası yapacakmış. Ben de çıktım, kıza evi bıraktım geldim yani. Siz şimdiki hayatınız, yani şu andan sonra artık bir de damatla yaşayacaksınız evde. Kızınız, Ay o evde damat. kalır mıyım ben? Ne yani. yapacaksınız? Şimdi ahbaplarımdayım. Bilmiyorum, oğlum kabul ederse belki oğlumla kalırım biraz da. İstanbul'da. Olabilir, neden olmasın? Siz bir de böyle bir durum yaşıyorsunuz Antep'te. Maalesef, maalesef. İki evladıma da sığınamıyorum. Ne yapacağım bilmem evladım. Bakalım. Kerim Bey İstanbul'da yaşıyor değil mi? Yani baktınız mı? Evet evet, burada bir marangozhanesi var. El yapımı mobilya ile ilgileniyor ve internet üstünden satış yapıyor. Kerim Bey burada mesleğini devam ettiriyor aslında, babadan kalma. İşini ilerletmiş. İşini değil mi? ilerletmiş. Maşallah. Burada düzenini kurmuş demek ki. Maşallah. Süper, çok sevindim buna, İstanbul'da olmasına da. Ben şimdi tabii sizi aramaması beni çok üzdü. Evet. Bakalım nasıl bir açıklama yapacak. Ben şimdi gideceğim, kendisini arayacağım. Çünkü ekip arkadaşlarım ona ulaşmışlar. Gidip onu arayıp
sizinle tekrar bir araya geleceğim, tamam mı? Ay sağlığı yerinde mi? İyi mi? Şimdi gidip konuşacağım. Umarım Hadi, iyidir. inşallah. Sizi ben şans masasına uğurlayacağım. Ekip arkadaşlarım size Tamam. gösterecekler, yardımcı olacaklar. Tamam, bana tamam müsaade. Evren, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, Nevin Hanım'ın bayramları tek başına geçiriyor olması içimi biraz burktu. Oğluyla bir problemi yokmuş gibi ama geliniyle sanki ufak tefek sorunlar yaşıyormuş gibi geldi bana. Neyse şimdi Kerim Bey'i arayacağız. Ama en önemlisi şu, Kerim Bey annesini neden arayıp sormuyor? Bize bunun hesabını verebilecek mi bakalım? Alo. Alo buyurun. Merhabalar, Kerim Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun benim. Siz kimsiniz? Kerim Bey, Star TV'den arıyorum ben. Bir şansım olsa programından. Müsait misiniz? Müsaitim. Programımızı biliyor musunuz? Ben sizi biliyorum. Hafta sonu yayınlıyor programınız. Biliyorum. Evet, doğru. Hı hı. Şimdi aracımız sizin evinizin önünde Evet. ve sizin için bırakılmış bir hediye var. Eğer müsaitseniz aracımıza inebilirsiniz. Kim başvurdu peki? Kim benimle görüşmek istiyor? Şöyle yapalım, onu bu etapta öğrenemiyorsunuz. Aracın içine girdiğinizde öğrenebiliyorsunuz. Tamam. Öyle yapalım yani. Ama arabanın içine girince öğrenebiliyorum değil mi? Evet, arabanın içinde konuşacağız. Tekrar arayacağım sizi. Tamam. Tamam. Sevgili izleyiciler, Kerim Bey'i araca indirmek sandığımdan daha kolay oldu. Fakat acaba programa annesinin başvurduğunu içinden geçirdi mi, tahmin etti mi? Onunla ilgili bir şey hissetmedim açıkçası. Bakalım araca indiğinde, kasayı açınca annesinin programa başvurduğunu anlayacak mı? Kerim Bey aracımıza inmiş. Alo. Kerim Bey araçtasınız. Evet, araçtayım şu an. Sağ tarafınızda kasa var, gördünüz mü? Evet, gördüm. Üstündeki zarfın içinden çıkan şifreyle kasayı açalım. Şimdi anladım. Neyi anladınız? Bir eşarp çıktı. Kime ait olabilir? Annemin. Evet, programa anneniz başvurdu. Evet. Kesinlikle annem başvurmuş. Öncelikle annem sağlıklı mı? Nasıl sağlığı? Sağlığı yerinde çok şükür annenizin ama siz 2 bayramdır annenizi neden hiç aramadınız? Ya 2 yıldır çok farklı şeyler yaşadım. Ve Yani büyük problemler, büyük sıkıntılar yaşadım. onun için annemle iletişime geçmedim. Peki tamam, bunları yüz yüze konuşmak isterim sizinle. Eğer müsaitseniz aracımız sizi buraya getirsin benim yanıma. Tamam olur aslanım ama şöyle bir durum var. Ben eşimi de getirebilir miyim? Tabii buyurun eşinizle gelsin, beraber gelin. Tamam, ben eşimi de alıp geliyorum. Anneme de bir bayram sürprizi yapmış oluruz. Tamam, bekliyoruz sizi. Sevgili izleyiciler, bu bayram Kerim Bey'i annesiyle görüştüreceğimize inanıyorum. Bir de kendisi bir sürprizden bahsetti. Bakalım nasıl bir sürpriz yapacak annesine? Kendisi gelsin, hepsini göreceğiz. Hayatım, sana olabildiğince anlattım. Annem biraz baskıcıdır. İstersen onunla gidince sen konuşmayabilirsin. Ben hallederim, bana bırak. Öyle bir şey yok. Hem bayram, bir gidelim elini öpelim. Annedir. Bir hayır duasını alalım. Bir seni görsün, özlemiştir o da. Tamam hayatım, sen bilirsin. Gidelim görelim, gönlü olsun. Görelim. Bayram olsun. Bence de. Bayram olsun, gönlü olsun. Tamam.
Hoş geldiniz. Arkadaşlar, misafirlerimiz geldi, başlıyoruz. Sessiz olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Merhabalar. bulduk, merhabalar. Songül Hanım, Selen ben aslanım. Selen. Aha, Songül geçmişte kaldı. Yanlış mı hatırlıyorum? Nasıl yani? Geçmişte kaldı derken? Ben size bahsetmiştim son 2 yılda bayağı bir şeyler yaşadım diye. Hayatımda bayağı değişiklikler oldu diye söylemiştim telefonda. Eşinizle geleceğinizi de söylemiştiniz. Songül eski eşim, Selen. Yeni Yanında eşiyim, gördüm. evet. Bir haftalık evliyiz biz de. Arkadaşlar, Selen yeni hani eşim. Biz de biraz önce haberdar olduk. Kendileri evlenmişler. Eski eşi Songül Hanım'mış. Eşi deyince biz de yanlış anlamış olduk. demin onu mu konuşuyordunuz? Evet. Tamam, kusura bakmayın. Peki, şimdi siz hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yani bir hafta oldu zaten evleneli. Şu an balayındayız biz hala. Ne zaman ilk eşinizden boşandınız? Ee, Bunu konuşmak sizi rahatsız eder mi? Çünkü Yok biz hiç, Yok, tamamen bambaşka bir hiç problem değil. Ben her şeyle şeye karşılaşacağımızı ben düşünüyorum. her Evet, şeyi biliyorum. Selen'e anlattım. Her şeyi biliyor. Şimdi Selen Hanım'ın yüzü gülüyor, keyfi yerindeymiş gibi ama sizi tedirgin, endişeli, mutsuz, keyifsiz gördüm. Çünkü daha önceki yaşadığım şeyleri tekrar yaşayıp aynı şeyleri dejavu olmak istemiyorum. Yani Konuşmak sizi rahatsız mı ediyor bu konuları? ya annemin yaptığı şeyler beni rahatsız ediyor. Şimdi neler yaptığını bilmiyorum. Annenizin evlendiğinizden haberi var mı, yeni eşinizden? Hayır yok. Haberi yok. Peki 2 bayramdır beni hiç aramıyor, yapayalnız bıraktı dedi. Neden annenizle görüşmüyorsunuz? Acaba neden yani bir sürü şey yaptı yani nasıl arayayım ki ben onu? Eski eşimden beni ayıran o kıskançlık krizleri, ondan sonra çeyizdeki olaylar, takıdaki olaylar ve kıza biri farklı işkenceler. Benim bugün tanıştığım Nevin Hanım hiç böyle işkence yapacak, kolay kolay birine zulüm edecek bir kadına benzemiyordu. Yani naif, kendi halinde. Ya sizden de çok özür diliyorum bunları konuşurken. Yani Yok benlik bir sorun yok. Ben hem böyle öğreniyorum hem de... huzursuz olabilirsiniz. Yok, hiç Daha problem yok. kayınvalidenizle tanışmamışken ona ön yargılı olabilirsiniz. Hiç istemem böyle bir duruma Konuya girmek. hakimim aslında az çok. Hem böyle daha iyice de işin içine öğrenmiş oluyorum Peki, ben de. tamam. İyi oluyor benim Kusura için. bakmayın tekrar. Estağfurullah. Şimdi şöyle annem bana Gaziantep'te bir marangoz dükkanı açtığından itibaren Hı hı. olaylar zaten başladı. Ben çıraklıktan yetişmeyeyim, marangozluktan. Annem dükkanı açtıktan sonra bana, ben 20 yaşındaydım. 5 sene boyunca sürekli evlenmemi istedi benden. Sürekli bana böyle dikte etti, ikide bir işte senin yaşında çocukları var falan. Ya Ondan işte sonra eskiler sürekli hep bir öyledir ama. Hani mobbing yani. Kerim Bey, hani hep eskiler öyledir ya. Bir an önce yuvanı kur, çoluğa çocuğa kavuş, torunumu kucağıma alayım. Bunda bir kötü bir niyet yok. Ya tabii ki yok da bu artık laflara dayanamadığım için, Bu evlen laflarına evet dayanamadığınız için. evlen laflarına dayanamadığım için bir müddet sonra liseden arkadaşım olan Songül Hanım'la evlendim. Tamam. Ama bu bir aşk evliliği değil tabii Onu ki de. soracaktım. İstemeyerek mi evlendiniz? Evet. Baskıdan dolayı evlendiniz. Baskıdan Yani dolayı, birini evet. bulmam gerekiyordu. Kesinlikle. Liseden biriyle zaten görüşüyordum. Hazır onunla Aynen. evleneyim mi dediniz? Aynen. Kesinlikle Aa, dediğiniz gibi sizin de yani. hatanız olmuş orada. Ya ama yani artık dayanılmayacak seviyelere gelmişti. Evlilik bu ya. Bütün bir hayatını geçireceğin bir zaman diliminden bahsediyoruz. Hani sevmediğin biriyle, içine sinmeyen biriyle, yol arkadaşlığı yapamazsın ki kafanın uymadığı biriyle, kalbinin çarpmadığı biriyle. Hani mantık evliliği diyeceğim. Mantık evliliği gibi oldu biraz da öyle değil. Mantık evliliği olsa annenle iyi anlaşabilecek birini seçerdin. İşte ben iyi anlaşabileceğini zannettim. Ha. Ama ben ona oyuncak almışım halbuki. O kadar. O kadar. Ne yaptı bu kadın? Ya o kıza? neler yapmadı ki, çeyizdeki olaylarımı anlatayım, takıdaki olaylarımı Anlat anlatayım. ama bize bunları anlattı. Ondan Orada bir şey sonra, yok yani. Çeyiz çok bir şey getirmemişler Evin içinde dedi. yaşadığımız olaylarımı anlatayım. Hangi birini anlatayım yani? Yelpaze o kadar geniş ki, o kadar olay var ki. Yani bugün gün yetmez yani bize. Şöyle söyleyeyim o zaman. Şöyle Ben sorayım kısa ben. kısa anlatacağım size. Anlat kısa bana. Ama şunu da soracağım. Mesela en son bardağı taşıran son damla neydi? En son Evden bardağı- çıkıp gitmişsiniz eşinle beraber. Eski Ya, eşinle pardon. Çok özür Çünkü dilerim. artık dayanılmaz hallerdeydi yani. Ben işten sabah anneme bir şeyler söylüyorum, nasihat veriyorum. Bak yapma etme, hani kızı darlama. Kız çünkü hani
ben akşam dert dinlemekten uyuyamıyordum yani. Hmm. 3 saat ben Songül'ü dinliyordum. Akşama kadar ona yaptığı eziyetleri dinliyordum. Ne eziyet ediyordu bu kadın? Ya patates çuvalı taşıtmış 20 kiloluk 5. kata. Niye? Pazardan aldırmış, ondan sonra kapının önüne getirmiş, kapının önünden de yukarıya. Neden? Kim yiyecek o kadar patatesi? Bilmiyorum. Kıza zulüm etmek için mi alıyor Evet. bunu? Bilerek yapıyor. Evet. Bu daha bir tanesi. Ufacık bir şey bu. Başka neler yapmış? Bulaşık, Enteresan. Hani hiç bulaşık- aklıma gelmez benim 20 kilo patates alıp zorla taşıtmak. ya bulaşıklar mesela bulaşıkları eliyle falan yıkamış kız bir müddet. Benim hiç haberim yok. Makine varken, bulaşık Tabii makinesi ki var. bulaşık makinesi varken biz Ne her şeyi diyormuş? aldık Eli ya. elinle mi yıkayacaksın? Evet, elinle yıkayacaksın falan filan. Ondan sonra bu şeylere giriyorlar, tartışmaya giriyorlar. Yok yıkarsın, yıkamazsın. Songül'ü de kırmamak için, incitmemek için onu eliyle yıkıyor kızcağız. Ama yani hani bu şeyin, bulaşığın haddi hesabı yok. Nereden çıkıyor bu kadar bulaşık? İki Gü- kişisiniz, üç kişi. güne getiriyor kadınları. Komşular eve geliyor. Evet. Annen Pastalar, evde günü çörekler, yapıyor, börekler. pastalar, Tabii canım, börekler. tabii, O tabii. bulaşıkları da makineye Bu- atmayacaksın, bu elinde Songül'e- yıkayacaksın Evet. diyor Songül'e. Evet. Peki ben bu bulaşık makinesinin ne olduğunu, arızasının ne olduğunu buldum. Ha, arızalı mı diyor? Evet ama arızalı falan değil. Hepsi hikaye. Neymiş arızası? Vanasını kapatmış. İşte gerçekten bu psikolojik bir baskı aslında insanın üstündeki. Sonra vanasını açtım. Çalıştı. Yani birkaç gün sonra gene vanasını kapatıyor falan. Tekrardan. Kıza dedim ki yani ya, sen idare et. Yaşlıdır. İstemiyor muydu? Yani Ne istemiyor. istiyordu? Ben de Evlenmeni istiyordu, evlenmemi evlendi. istiyordu ama yani çeyizdeki olayları daha söylemedim size. Kız bana işte onların adetleri ve geleneklerine göre, bizim de geleneklerimize göre çeyiz alıp veriliyor biliyorsunuz. Yani kız tarafı erkek tarafına bir bohça yapıyor. Aynen. Bütün aile üyelerine, bireylerine Aynen. hediyeler götürüyor. Erkek tarafı da kız tarafına yapıyor. Bu da evlerde açılıp gösteriliyor. Gösteriliyor. Ama Evet. bu gösterme şekli ve sunulma şekli yani Bayağı iyi, şaşalı. şaşalı oluyor. Ama bizdeki şaşalı değil ki. Bizdeki böyle suratına vurma, işte bunları böyle sallama. Bunları mı layık gördü sana? Pazardan almış bunları. Annen yapıyor bunları. Annem yaptı bunları. Kötü müydü alınan şeyler? Sonra- Kötü de tabii, olabilir. Herkesin ekonomik durumuna yani göre bu arada Orta yani. seviyede bir şeyde o da gidip pazardan kıza almış bunların aynısını. Atıyorum işte kadınlara Pijama olan, falan, terlik terlik işte. işte. Ama bunlar pazar malı olarak oraya gitmiş. Bunu ben sonra öğreniyorum. Ya takı olayı, Takı olayında ne yaşandı? ödemediğim saçma sapan şeyler kalmadı yani. Ben şimdi bir yüzük almaya gidiyorum ondan sonra arkadaşımın dükkanına. Evlilik yüzüğünü mü? Evet, evlilik yüzüğü almaya gittiğimde 5 yerine 15 ödüyorum. Annem benim arkadaşımla anlaşmış. Bir tane boğazına kolye yaptırmış. Kız kardeşime de küpe. Ben bunu nişanda öğreniyorum. Size söylemeden, size haber vermeden Evet. onları yaptırıyor. Yüzüğün parasıymış gibi ödüyorsunuz Evet. siz de. Bir de ayrıyetten bu gün yapılıyor ya evde. Hı hı. Altın günleri. Onu da arkadaşıma söylüyor. Benim oğlum verir işte. Altınları biriktirip cebine koyuyor. Bir güzel. Siz bunları sonradan mı öğrendiniz? Sonradan öğreniyorum evet. Annenize söylediniz mi niye böyle yapıyorsun diye? Söyledim. Ne dedi? Kabul etmiyor. Kabul ettim. Ve sonra siz artık evden ayrılmaya mı karar verdiniz Evet. bunlar bu kadar? Yani çünkü onun yüzünden ayrıldık biz İstanbul'a. Peki hiç neden ayrı eve taşınmayı düşünmediniz? Bir müddet onun gözünün önünden kaybolmak istedim daha doğrusu. İstanbul'a gelme sebeplerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi de annemin gözünün önünden kaybolmak. Görmek istemedin onun için. Evet. Zaten son gidanımda da sonra burada bir anlaşmazlığımız, iyice anlaşmazlığımız oldu. Ayrıldık. Oldu. Yani kötü değiliz ya. O kadar kötü ayrılmadık. Ama ufak tefek tartışmalarımız olduktan sonra anlaşmalı şekilde boşandık. Selen'cim sana da söylüyorum. Annemin yanında sakın bulaşık falan yıkama, tamam mı? En sevmediğim şey benim. Yani tekrardan aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Hayatım ben yıkayamam zaten. Makine yıkasın. Hani suyunu alıyor, o ayarlıyor. Daha az gidiyor. Hem Yani. ellerim çatlar yani yıkayamam. Makine var Pittadesi sonuçta. yıkamaz mısınız kayınvalideniz? Ama makine varken neden yıkayalım, haksız mıyım? Tabii ki yani aklın yolu birdir. Makine neden yapılmış? Bulaşıkları yıkasın diye. Neden elimde yıkayayım ki? Değil Böyle mi? bir şey kabul edeyim. Haklısınız. Ama işte Hani vanayı kapatmak falan da ne bileyim yani.
Hani bir tık şey oldum ben böyle. Nasıl bir kaynanayla tanışacağım acaba diye düşünüyorum şu Tedirgin an. oldunuz. Evet, tedirgin oldum. Ya kim tedirgin olmaz ki ya. Ama yıkayamam yani hayatım, söyleyeyim de onu. Yani bunlar ufak tefek şeyler. Bunlar daha hani daha büyük şeyler de tartışmalar. Ne gibi? Yani hiç anlatmak istemiyorum ama ya bu konuya da girmek istemiyorum. Çok Ama canımı hayatım ben sıkıyor. biliyorum zaten Şey, hepsini. Çocuk mevzusu o yani. Ya bu bizim çok özelimiz yani. Niye gidip başkalarına anlatıyorsun ki sen? Neden anlatırsın Kime ki? anlatıyor ve ne anlatıyor? Ya bizim uzaktan bir akrabamız var. Ben bir gün işte çalışıyorum. Ona da bir ayakkabılık yapacağım. Ayakkabılık yapacağım sıra işte geldi dükkana falan. Selamünaleyküm, aleykümselam falan. Oturduk çay mı içtik falan. Ben o sıra çalışıyorum. Bana gelip şey dedi. Ya dedi benim de eskiden böyle bir şeyim olmuştu. Ne olmuştu dedim. Ya işte bizim de hanım doğuramamıştı. Bir doktora götürmüştük falan filan. Ondan sonra Doğuramamıştı. lafı açtı falan. Bu Dedim nereden ki, biliyor? annem söylemiş. Kim söylemiş? Adama. Evet. Uzaktan akrabamız. Zaten Ne diye ona Kulağıma söylüyor? da- Doktor mu akrabanız? yo. Niye ona anlatıyor? Ya Gün kulağıma da bazı yapıldığında şeyler konu onun kulağına onun kulağına aynen günde de gittikçe falan gidiyor konuşulmuş. konular. Günde de konuşulmuş birçok kere bu konu. Benim de kulağıma çalındı bu laf zaten. Ama çok ayıp kısır ya. gelin. Küçücük yerde yaşıyorsunuz zaten Evet. yani hani. Yani yüz yüze bakıyoruz Herkes bir de. birbirinin yüzüne bakıyor. Aynen. Kısır gelin yukarı, kısır gelin aşağı. Benim Songül'ün lakabı kısır gelin olmuş. Ne kadar günah, ne kadar ayıp, ne kadar bir kayınvalideye yakışmayacak değil mi? Kayınvalidenin böyle çok konuşanı, çok karışanı makbul değildir. Kenarda oturup saygı göstereni, saygı bekleyeni, tatlı dilli olanı, anne gibi olanı makbuldür. Şimdi ben gerçekten hayal kırıklığına uğrattım. Öyle bir kadın anlattınız ki bana şu anda. Benim az önce konuştuğum kişi aynı kişi mi? Nasıl bu kadar rol yapabilir? Yani Şaşkınım açıkçası. yani kaynalılık ödülü Oscar'ı olsa onu alır yani. Net alır. O kadar. O kadar diyorum. Size neler anlattı bilmiyorum ama. siz Kızcağız nasıl bozulmadı mı, üzülmedi mi? anlattı? Bozulmaz mı? Yani siz de bir kadınsınız. Siz bu lafları duysanız işsiniz bozulmaz mısınız? Oysa ki siz daha hazır değildiniz anne baba olmaya. Tabii Böyle bir ki yani. isteğiniz Böyle bir yoktu. isteğimiz yoktu. Daha gençtik zaten. Yani. Peki evin içinde eşinize, eski eşinize çok karışır mıydı anneniz? Ben şöyle söyleyeyim. Benim ablam bugüne kadar hep kendi ojesini kendi sürerdi. Ne zaman ben Songül'le evlendim, Songül bunun ojelerini sürmeye başladı. Ve ben bunu görünce çıldırdım. Ablada da psikolojik bir baskı uygulama durumu var kıza karşı. Evet. Abla da anneyle biri olmuş o zaman evin içinde. Kesinlikle yani. Ojelerini mi sürdürüyordu kıza? Evet. Ya bunlar yani danışıklı dövüş artık yani ona yaptırıyor. Ondan sonra o ona yaptırıyor bir şeyler. Benden Ben isterlerse yaptım. ben Bu çok sıra güzel sende, boya sen badana yap diyor yaparım mesela. artık. Efendim? Benden isterlerse çok güzel boya badana yaparım ben. Severim boya badana yapmayı. Valla Belki annem mesela bu bir- sefer galiba biraz sert kayaya Bir toslayacak. ha? ameliyat yaparım. Eyvah. Daha isteyemezler. Kesinlikle Eyvah. ya. Gerek yok. Ben istemiyorum öyle bir şey. Ya bir kuaförüm var hayatım, giderler sürdürürler orada istedikleri ojeyi. Peki Bir şeyler. annene hiç dur diyemedin mi? Ablana hiç dur diyemedin Ya mi? şimdi anne... Evin içinde hani şöyle masayı yumruğu masaya koyup çünkü Nasıl yani bu kızın da diyebiliriz? senden başka kimsesi yok orada anladığım Nasıl kadarıyla. Kaynana Diyebiliriz. terörü aslanım. Evet evet böyle bir şey var gerçekten Kaynana nesiller terörü. arası günümüze kadar gelen. Ama Evet, hani burada ben hep erkekte iş biter diyorum. bence de. Ya tabii öyle de şimdi anne... Biz erkeklerde biz daha böyle anneciyiz. Ben anneciyim yani onu sana söyleyeyim aslan. Hı. Ben seviyorum yani annemi. Ama Ama 2 yıldır da konuşmuyorsun. 2 yıldır da konuşmuyorum. Niye konuşmuyorum? Yaptıkları şey... Tamam böyle 2 yıldır konuşmayacağım ama bunun önüne geçmek için evin içindeyken annemin kalbi kırılmasın deyip susmayıp müdahale edip kibarca saygısızlık yap demiyorum bak yine. Hani böyle yaparsan yuvam yıkılacak. Yapma ben de üzülüyorum. Ya ben Çünkü çok orada şey bence dedim. anneler oğullarının üzüldüklerinin de farkında değiller. Yani geline bunu yaptıklarını zannediyorlar ama Evet. aslında farkında Gelinle olmadan kıyasla olabilirler mi? her şey olabilir. Yarış içinde olabilirler. Erkek Olabilirler, çocuklarını biliyor paylaşamıyor olabilirler. Olabilirler. Beni Yani kıskanıyordu ya. Kesinlikle Kıskanıyor kıskanıyor. olabilirler. %1 milyon yani. Ben ona inanıyorum.
Yani ama niye öyle oldu bilmiyorum yani. Ben annemdir diye sustum, hep sustum ama Peki hiç böyle şey diyor muydu sen evliyken? Hani ya bu kızdan ayrıl, başkasıyla evlen, ben bunu sevmedim. annem başka birilerini bana tavsiye etmedi ama sürekli başka birilerini övüyordu bana. Kimi övüyordu? Kuzenimin eşini, kuzenimin işte karısını. Yani onları övüyordu sürekli. diyordu? Ya işte böyle yapıyor, elin oğlu şöyle yapıyor, elin kızı böyle Senin yapıyor. eşinle onları mı kıyaslıyordu? Evet. Onun karısını mı kıyaslıyordu? Eşinin yanında mı yapıyordu bunu? Evet. Bir gün mesela biz alışverişe çıktık. Hı. Ailecek. Songül'ün beğendiği elbisenin aynısını, 38 bedeni annem de aldı. Annene nasıl olacak 38 beden? Ya annem bugüne kadar 1 kilo vermiş kişi değildir ki. Aslanım nasıl olacak? Kıskançlık başka hiçbir şey değil ya. Sen 38 beden elbiseyi niye alırsın yani? Ha, Ve giyemeyecekti. aynısı. Tabii ki. Tabii ki giyemeyecek Böyle bir yani. kıskançlık, bir yarış vardı o zaman aralarında. Kıskançlık, yarış. Artık yani bu kadınlar arasında niye böyle ben anlamıyorum ama niye o benim eşim, diğeri de annem. Ben ortalarında kaldığım için zaten uzaklaştım. İşte ortalarında kalmamak için aslında sen gerekli müdahaleyi yapmamışsın. Sessiz kalıp iki tarafı idare etmeye çalışmak evliliğini bitirmek demektir. Oturacaksın. Bu sana göre kim hatalı orada? Burada anlattığın kadarıyla aleni bir şekilde annenin yanlış tutumları var. Ve aksine eşin de, eski eşin de hiç saygısızlık yapmamış. Sen orada anneni karşına alıp konuşmalıydın. Keşke yapsaydım. Anladın mı demek istediğimi? Ve nitekim de oradaki çatırdamalar İstanbul'a döndüğünde senin belki de yuvanın yıkılmasına sebep oldu. Ne olur seni gerçekten yani bitmiş bir ilişki Konulara olduğu daha iyi için hakim oluyorum. evet iyi rahat oluyor rahat benim için de. konuşuyorum. Hani genelde hep öyle olur ya, insanlar kumaşlarını ayrılırken gösterirler kalitelerini, Hı hı. tavırlarını, hep pisleşirler, kötüleşirler, aslında. çirkinleşirler. Sizde öyle bir şey de olmamış. Demek ki düzgün de bir kızmış Yani eski eşin. eski eşim şu an annesinin yanında. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Dediğim gibi biz ayrıldık Kızın ama... günahına girmiş annen yani baktığında. Evet, biraz öyle oldu. Peki ablanla konuşuyor musun hiç Kerim? Ablamla konuşmuyorum ya. Siz hiç tanıştınız mı görümcenizle? Ablasını tanıyorum, takipleşiyoruz ama Ha. hani bir muhabbetimiz yok. Sosyal Tanıyorum medyadan kendisini. takipleşiyorsunuz. Evet, ben takip ediyorum Yüz kendisini. yüze tanıştınız mı hiç? Yok, ben tanımıyorum. Sadece takip ediyorum kendisini. Hiç yazışmadınız, konuşmadınız. Yok, konuşmadık, hiç görüşmedik. Ben de işte bugün sizin vesilenizle. İlk defa kayınvalidenizle Evet, tanışacaksınız. tanışacağım. Bir hafta önce de evlendiniz. Evet. Balayındaydık Ya, zaten. Bize de balayındayız. sürpriz oldu, gidemedik biz de. Buradaymış, bari görelim dedik. Bayram, elini öpelim bu vesileyle. Bir hayır duasını alalım. Peki tanışalım. sizinle yaşamak istese kayınvalideniz, Ben isterim. kabul eder misiniz? Ben Hayır, isterim. istemem Bunları ya. duyduktan sonra Yok. yine de mi istersiniz? Yok. Ya ben hani istemem. zaten tatile gideceğiz biz, evde yokuz bir hafta. Kalsın ev boş. Yemek yapar akşam yemek derdi diye düşünmem. Gelsin hem biraz kaynaşırız. Severiz belki birbirimizi. Belki değişmiştir biraz. Bu duyduklarınıza rağmen mi? Ya belki bir ders almıştır. Ne bileyim bir şey öğrenmiştir. Belki biz iyi geliriz. Vallahi değişiksiniz. Hem diyorsunuz bana onu bunu yaptıramaz vallahi diye. Hani Hem de güzellikle gelip bizimle ne kalabilir yapabilirsem diyorsunuz. artık. Güzellikle ne olabilirse artık. Bu sizin ilk evliliğiniz mi? Yok benim de ikinci evliliğim. İlk evliliğim de benim kaynana terörü. Öyle mi? Oldu 6 ay sürdü evet. Yani ben de bir kaynana terörüyle karşı karşıya kaldım. O yüzden erken bitti benim de. İkinci evliliği yaparken bununla Hayatım, ilgili kusura tedirginliğiniz var mıydı? Önemli değil. Ben biliyorum zaten. Değildi. Yoktu bir sorunumuz yok. Şu an mutluyum. İnşallah aynı sorunlarla karşılaşmayız bakalım. Siz biraz daha böyle tecrübeli olduğunuz için bu konularda aslında hem gardınızı alıp hem de süreci ben iyi yönetirim der gibi bakıyorsunuz kaynana bana. içinden çıktım. Çıkabildim ona güvenerek de biraz. Çünkü şöyle söyleyeyim size aslanım benim de kaynana bir ana kusuydu. Bir alt katında oturuyorduk. Her akşam annesine gidiyordu. Eşiniz mi ana Eşim kuzusuydu? evet Ha. ana kuzusu. Her akşam gidiyor annesine. Ben de hani bir şey alacak, bir şey verecek falan zannediyorum. Meğersem annesine iyi geceler öpücüğü almadan uyuyamıyormuş beyimiz. Ben zaten bunu öğrendim. Bir hani çatırdadı her şey. Sonra eve geliyorum işten, bankacıyım, geç geliyorum akşamları. Banyo kuru, hava yağmurlu değil. Adam her gün banyo yapıyor. Hani şu an konu açıldı diye anlatıyorum bunları. Çok açmak istemiyorum. Hayatım kusura bakma. Önemli. Tabii Bunları mesela anlatıyorum sana. ben biliyordum zaten. Aslanım da duysun.
Geliyorum, annesinde yıkanıyor. Niye? Annesi yıkıyormuş onu. Nasıl? Kaç yaşında adamı? Evet. Aynen. Neyse ki Artık. mayo falan kullanıyormuş. Hani o biraz rahatladım o olayı öğrenince. Zaten bundan sonra da bitirdim evliliği. Bu kadar yıllık meslek hayatımda çok kayınvalide problemi yaşadım, gördüm. Ana kuzusu da çok gördüm. Ama yani kaç yaşındaydı eşiniz? Eşim de aynı benim yaşımdaydı. Yani 40'lı yaşlarda Hı hı. annesi tarafından hala banyo yaptırılan bir adamı Ve her akşam öpücük almaya gittiğini ve her düşünün. akşam iyi geceler öpücüğü alan bir adamı hiç görmedim. O yüzden ben de erkenden bitirdim. Öğrendiğim anda bitirdim zaten. Anladığım anda. Neyse ki erken anladım ve öğrendim. O yüzden şu an bu kaynana biraz daha yumuşak gelebiliyor bana. Ben neyle baş ettim diyorsunuz, bununla mı Evet. baş edemeyeceğim diyorsunuz. Evet. Peki sizce anneniz neden bugün buraya geldi? Neden programa başvurdu? Bence kız kardeşimin evinden deport edildiği için olabilir mi? Eyvah. Muhtemelen o da artık hani beraber yaşamak istemiyordur. Aynen. Gelsin yaşasın bizimle biraz. Biraz ona da değişiklik Biraz olsun, da bize de burada değişiklik takılacak. olsun. Ondan sonra tekrar Gaziantep'e döner. Gene gelir. Onun hep rutini zaten. Buraları bir karıştırır falan böyle. Şimdi Kız kardeşim- kardeşiniz yani biriyle ablamla. tanışmış ablanız Evet. ve bir evlilik aşamasında olduğunu söyledi anneniz. Hmm. Ve işte benim odamı aldılar, burada yaşayacakmış damatla ikisi birlikte işte falan filan diye Hmm. evinin düzeninin bozulduğunu söyledi. Aslında Anladım. belki de doğru bir tahminde bulundunuz. Çünkü Ya ben biliyorum ya. aslında Evet. Ya. Annem ya. galiba onlarla yaşamak istemeyip Deport sizin edildi. yanınıza gelmek istedi ama ikinci evliliğinizden onun da haberi yok. Neyse şimdi öğrenecek ama öyle bir şey ben istemiyorum. Peki görüşmek ister misiniz? Soracağım. Bayram hayatım. Elini öpelim. Hayır duasını alalım. Anne sonuçta. Hani ne olur? Anne yani ya. Sevilmesin, bir gönlü olmasın mı? Ben de tanıyayım. Hani benim annemin elini öptük, senin annenin de elini öpmemiz lazım. Şöyle Anne yapalım. sonuçta. Siz burada oturun, bunun Aynen. muhakemesini yapın. Bir- Bir biraz- karar verin. Tamam. Ben annenizin yanına gidiyorum. Çok iyi olur ya. Sizi orada bekliyorum gelmek isterseniz. Tamam. Tamam. Biz Tamam. bir konuşalım Tamam. biraz. Çok Teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Rica ederim. Şimdi hayatım bak, annemin az çok burada öğrendin yani. Az çok biliyorsun, tanıyorsun, daha çok tanıyorsun. Benim anlattığımdan daha çok tanıyorsun. Bak neler yapmış. Fark Hı hı, ettin hı hı. mi? Şimdi böyle bir risk var. Sen bu riski almak istiyor musun bilmiyorum. Hayatım ben Ama hani ben sen üzül istemiyorum. Gene aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Gene söylüyorum bak. Gene aynı şeyleri yüklenmek istemiyorum. Çünkü ben yeterince bunaldım. kadın buraya kadar gelmiş, beklemiş. Bayram, annen bir elini öpmeyelim mi? Tamam öpelim. Tamam, alalım götürelim bize. Ya alalım götür. Kalsın biraz bizde, hasret giderim biraz. Biraz oğlunu görsün, 2 sene oldu. Nevin teyzeciğim, Buyurun evladım. oğlunuz geldi. Görüştük, Aa, konuştuk. İyi mi? İyi, sağlığında bir problem yok. Ay, çok şükür, çok şükür. Ama sen bana hiç söylemedin, evinin suları kesiliyormuş hep. Allah Allah, ne olmuş ki? Ne olmuş? Yani Bulaşık makinesinin hep vanasında problem oluyormuş. Sular kesiliyormuş. onu da mı anlattılar? Yok artık ya. Kapatıyor muydunuz vanayı? Ya olur mu öyle şey kızım? Yani elim çarpmış, su kesilmiş olabilir. Peki hadi o bu neyse de gelinin için kısır demiş. Ben ona çok üzüldüm. Aa, Sağda solda da konuşmuşsun. Aa. Zaten Antep küçük bir yer. Yani yaşadığınız yer küçük bir yer. Herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Allah Allah, onu da mı söylediler? Ama şimdi sen söylemedin mi onu? Etrafa yaymadın. Canım ben konu komşu arasında gün içinde öyle dertleşmek için arkadaşlarıma söylemişimdir. Ama söylemişsin işte, konuşmuşsun. Canım kötülük olsun diye demedim ki ben yaşımı başıma almışım. Bir babaanne olarak torunumu hiç kucağıma almayayım mı Ama yani tamam da aslında? kızcağız kısır değilmiş ki. Allah Allah, öyle mi demişim ben? Dedim yani olmuyor, kaç zamandır evde ses yok, seda yok. Bir torun neşesi gelsin evin içine. Ben size yakıştıramadım Nevin teyzeciğim. Yapmayın ya, ben Çok bir da şey üzüldüm yemedim. sizin adınıza. Hiç böyle birine benzemiyorsunuz çünkü. Hayal kırıklığına uğrattınız beni. Ama ben onun için demedim ki evladım, abartmışlar yani, bu kadar da abartı olur mu?
Neyse şimdi oğlumuz buraya gelecek gelininizle beraber. Çok sevindim. Ama onun size bir sürprizi var. Aa, yoksa benim pamuk gelinim hamile mi? Vallahi onlar gelince o sürprizi kendileri söylesinler. Aa, Oğlumuza yakışır onu söylemek diye düşünüyorum. gelin de mi gelmiş? Ay, o gelmeseydi iyiydi ya. Yani önce oğluma sarılırdın doya doya. Gelini sonra da gelse olurdu yani. Gelin de mi Kime geldi? sarılın oğlumuza doya doya? Şimdi bir laf sokar falan. Yani ondan çekiniyorum be kızım. Bayram ya. Anne. İyi tamam hadi gelsin. Gelsin. Ama bak dediğim gibi Hiç problem Ben- yok benim için. senin üzülmeni hiç istemiyorum. Hiç tamam mı? üzülecek Tamam hiçbir mı? şey yok. Hiçbir şey yok. İyi. Üzülecek. Annem mutlu olacak, mutlu olacağız. Tamam. O zaman kalkalım. Tamam. Gelinin gelince oğluna da sarılırsın. Ama bugün gelinin sana sarılacakmış gibi geliyor bana. Oo, Evet. inşallah. Vallahi bana öyle geliyor. Ama önce ben bir Kerim evladıma bir sarılayım Sarıl. doya doya. Kaç zamandır görmedim. Yani. Geldiler bak. Aa, evladım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim çocuğum. Sen nasılsın? İyiyim tanıştırayım. Nevin Hanım, anneciğim. Yeni Nevin eşim. Hanım. Selam anne. Anneciğim. Nasıl yani? Selam. Evet. Songül'e ne oldu? Anneciğim biz Songül'le 2 sene önce ayrıldık. Biz Yapamadık. daha önce tanışmak istedik seninle. Kısmet bugüneymiş. Allah Allah. Ne zaman evlendiniz? Nasıl tanıştınız? Bir hafta oldu biz daha balayındayız. Nasip siz de Aa. geldiniz. Keşke söyleseydiniz be evladım. Haberim olsaydı. Her şey yoluna yordamına göre Hiç o ilerlerdi. şeylerde benim Ya şeyim anne yok zaten anneciğim. Biz yaptın bir günde yapacağını hallettik. biliyorsun Bir günde zamanında. evlendik. Ya olur mu öyle yangından mal kaçırıyor gibi? Tamam hiç gerek yok. Biz Vallahi mutluyuz böyle hiç anneciğim. gerek yok. Böyleyiz. Biz sen zamanında yaptın yapacağını biliyorsun. Ne yapmışım be evladım? Ne yaptıysam senin iyiliğin için. Yani bir anne evladının kötü olmasını hiç ister mi? Yapma çocuğum, bunca zaman sonra seni karşımda sağ salim görmüşüm. Şöyle bir neşeli neşeli sarılmak istemişim. Bütün tadımı kaçırdım be evladım. Bence tadınız hiç kaçmasın. Bence de. Çünkü yeni gelininiz, ben tanıştım sizden önce. Ve bana çok sıcakkanlı bir kadın gibi geldi. Şimdi beraber gideceğiz bize. Allah Allah. Lütfen devam edin. Evet. Tam da orayı söyleyecektim. Şimdi gideceğiz beraber bize tatlı yapacaksın. Şekerpare yapacaksın ben bilmiyorum. Sen yapacaksın yiyeceğiz hep Ben birlikte. mi? Evet. Evet. Ay. Ne diyor bu oğlum? Aslı kızım ne diyor? Ne güzel bize yemekler yap diyor. Gel bizimle kal diyor. Hayatını Birlikte bizimle yaşayalım, yaşa Bana diyor. diyor. Evet. Ay sen ne diyorsun kızım? Sen kimsin? Kimlerdensin? Selam ben anneciğim yeni gelininiz. Hem yaş kaç yaşındayım? 42 yaşındayım anneciğim ben. Ay bir de oğlumdan büyüksün hem Evet de. 5 yaş büyüğüm oğlunuzdan. Ay Kerim ne yaptın oğlum sen? Kendinden büyük bir kadın mı aldın? Anneciğim biz mutluyuz böyle bir sorunumuz yok. Ay çoluk çocuk. Yok benim de yok. 6 ay sürdü zaten ilk evliliğim. Ay nasıl bir Ben de gelin? bir kaynana geçirdim merak etmeyin sizinle anlaşabileceğiz. Ay bu ne diyor Kerim? Oğlum. Anneciğim iyi misiniz? Ay Kerim bana vuruyor. Vuruyor Yok, mu? yok, Sakinleştirmeye ne çalışıyor. vurması? Sakinleştirmeye Niye çalışıyorsun vuruyorsun? ya. Ay gelinin beteri gitti beteri geldi. Ay aşk olsun öyle demeyin Aa. kızcağız. Ne yaptı? Sizi evine davet etti. Tokatlıyor beni baksana kızım. Bizimle birlikte Aslı. kal dedi. Tokatlamadı. Yani yanağıma sakinleştirmeye vurdu işte. çalıştı Aa. sizi. Merak Birlikte etmeyin edeceğiz. biz çok iyi anlaşacağız sizinle. Bak birlikte yaşayalım Benim diyor. elinizi Gel öpeyim. bizim evde yemekler yap diyor. Tatlımızı elinizi yap öpeyim, diyor. beraber Yiyelim gidelim birlikte yemeklerimizi. diyor. Ben Yiyelim. hizmetçi mi geldim ya? Gelinse yani oğlumu sevmeye geldim ben. Tatlılarımızı evdeyim. yiyeceğiz ama birlikte bayram ne güzel. Hep birlikte güleceğiz, eğleneceğiz. Of, bayramda ben yaptıydım tatlılarımı. Gelmediniz elimi öpmeye. Onca zaman bekledim. Ama onda benim suçum yok. Ben oğlunuza söyledim kaç kere. Bugüne nasipmiş. Kerimcim, hayatım alalım Efendim? anneni. Kebaplarımızı söyleyelim, eve gidelim artık bir. Olur. Dışarıdan mı yemek Ne? söylemeye Dışarıdan karar verdiniz? söyleyeceğiz. Evet, bir yemek ne yiyelim. ya belli olmayan şey Size de yiyeceğiz. teşekkür edelim. Alalım annemizi, mutlu yuvamıza gidelim. Ben teşekkür ederim. Aman. Buradayım size. Anneciğim, Aa, Çok teşekkür ederiz. Böyle gel anneciğim. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Teşekkür üzere. ederim. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler çok hızlı gitmediler mi? Gelin biraz fetten çıktı bence. Yani şöyle gelinin fendi kayınvalideyi yendi gibi bu sefer. Hayat böyle değil mi zaten?
sağ gösterip sol vuruyor. Hepinize iyi bayramlar efendim. Hoşça kalın.